Cerato. Cerato 2016 Concept Plus 1.6 Dizel, otomatik, DCT. 3000 küsürlerde geldi. 4000 yaptık. Bayağı az Evet. yaktığı için kilometre yaptık bayağı. Hala da bitmedi depo. İç mekan. Ya derli toplu ama fazla karanlık. Evet. Böyle bir kromla falan biraz Toparlama heyecanlandırmaya çalışmışlar ama senin güzel bir yorumun vardı. Hani hiç maliyetten Aynen. ödün vermeden çok ufak dokunuşlarla heyecanlandırılabilirdi iç Aynen öyle. Ya kısım. bu arabayı ben daha baştan iç mekanında konfordu, zart hepsini anlatacağız da en baştan özetleyebilirim. Araba iyi ama o showroom appeal dediğimiz o Evet. bayiye gittiğin zaman içine oturur oturmaz hatta dışına yaklaşır yaklaşmaz bir çekiciliği vardır ya. O bu arabada çok zayıf. Ben onun Türkçesini söyleyeyim sana. Ha. Yeni Cerato almışsın, arkadaşına göstermişsin. Hani hiçbir arkadaşın da üf vay. Heh. İşte Cerato almışsın kardeşim hayırlı olsun. Ben sana daha güzel bir örnek söyleyeyim. Araba iyi dedik ya. Ama şöyle bir sorunu var. Otoparka bir yere bıraktığın zaman kaybediyorsun arabayı. Evet. Yani bulamıyorsun sonra. Çünkü çizgiler o kadar ortak ki diğer ortak, otomobillerle kalabalığın de. içinde kayboluyor araba. Evet. O dediğim gibi eski Korelilerdeki bir karakter arayışı hala devam ediyor. Böyle ediyor. Yani Hyundai biraz bulmuş vaziyette ama Kia'da hala devam ediyor. İçinde de böyle, dışında da böyle. Yani bu araba hiç para harcamadan tek yapmaları gereken biraz renk katmak. İşte biraz şurayı kırmızıya boyamak. Atıyorum buraya 2 tane beyaz yerine. İşte bu beyaz dikiş var ya, bunu kırmızı yapmak. Kırmızı yap, mavi Dışını, yap. Dışını biraz daha hani kendine has bir hale getirmek tasarımını ve değişik bir renk kullanmak. Aynen Başka bir şeye öyle. ihtiyacı yok. Yani arabanın şu esasında. Piona Black'i belki biraz daha serpiştirilebilirdi. Yani mesela falan. işte buraya baktığın zaman bunlar hep yumuşak aslında. Şurada İçeri aslında giriyor. bir çaba olmuş. Çaba var. Bak burada bir dalgalanma efekti var. Karbonumsu, aynen. elyaf görünümlü böyle bir aslında fena değil. Ama Yok. hep siyah. Hep siyah. Şey. Hep siyah. Yani bir matem havası böyle Hep bir petrol böyle. Bir kasvetli. Anlatabiliyor Ham muyum? petrol. Şeyler ümitsiz çabalar. Yani yoksa düğmelerin işte burasının üzeri böyle yumuşacık falan. Burası gene kadifemsi, o plastik dediğimiz. İşte malzemenin birbirine oturtuluşu falan gayet güzel. Trim sesi yok. Trim sesi yok. Arabanın sessizliği çok süper değil. Yani 110'dan itibaren falan rüzgar sesi geliyor. Nesne olarak baktığında arkası mesela çok geniş. Evet. Baş işte 1.85, 1.90 falan limit ama diz çok geniş. Diz geniş. Benim ya 1.76'lık falan biri ayarladığında koltuğu. Aynen. Arka taraf bayağı iyi. Eşya gözdesinden işte burada gözlüklük var. Burada kapaklı çok güzel Kapaklık efsane ya. Ben bayıldım buna. Bir de tık diye kapanıyor. Düğmeli. Hani Aha. tam böyle dolap kapağı gibi. Evet, düğmesinde işte krom mumsu şeyle kaplamışlar falan. Hani güzel kasmışlar. Hani ama şuraya bir kırmızı bir gri çerçi bir şey yap, değil mi? Bir şey yap. Bak içinde aux var, USB var. Bunları çok güzel saklamışlar. Aynen. İşte donanım bazında mesela 2 tarafı var arabanın. Bir yerden almışlar, bir yerden vermişler. Yani bu arabada gerçekten nesne olarak eksik. Düşünüyorum. Hatta Volkan'la falan da düşündük. Seninle de düşündük. Bu ekranın küçüklüğü. Ekran. Dokunmatik falan eyvallah. Güzel çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Zaten o da çalışsın artık. Yani aynen öyle. Bu kadar küçük ekran da dokunmatiğe de gerek yok esasında. Sağdan soldan halledersin. Ama hani grafikler güzel. İşte renkli. Ama küçücük bir ekran. Evet. Ondan sonra arabanın mesela Xenon'u yok. En üst donanım olmasına rağmen. Ki ben bunu aradım. İstedim, Halojen değil mi? artık hani Yapma. en üste çıktığın zaman istiyorsun bir Xenon. Ondan sonra Bir bir de de mesela Style Plus yani bu. Hani Concept Plus. Plus var. Ha. Onu duyunca Ha. Allah hani. Allah aynen. Bir de anahtarsız giriş ve çalıştırma yok ki ben bunu çok... Aradım. Sen aradın, ben mesela aramadım. Ben aradım çünkü Concept Plus falan sunroof'u var. İşte bu çok güzel bir şey. Artıları da o. Sunroof var, koltuk ısıtma var mesela. Koltuk ısıtma var. Koltuk ısıtma çok güzel çalışıyor. Anında soğukken pıt pıt. Ya şimdi şöyle. Sen sunroof'u mu tercih edersin, Xenon'u mu? Şimdi kimisi Xenon'u. sunroof'u, kimisi Xenon'u. Ben Xenon'u tercih ederim. Ben sunroof'u tercih edebilirdim. Bak bunlar hep Anladın kişisel, mı? anlıyor musun? Ha. Mesela ben anahtarsız giriş çalışmayı aramadım. Hatta uzun zaman sonra o direkt çevirme hoşuma gitti falan. Güzel geldi değil mi? Yani bunlar hep kişisel şeyler. Bir şekilde bir maliyet hesabı yapmışlar demek ki. Bir yerden alıp bir yerden vermişler. Aynen öyle. Bir de artılarda önde park sensörü var.
Arkada Evet. da var. Yani o Kamera çok falan da güzel. var. O çok güzel bir artı. Aynen. Yani böyle bu tarafta artılar var, bu tarafta eksiler var. Tabii insan hepsinin olmasını istiyor. Ama bu fiyata da bu kediye de Kedi. hepsi Sen bir arada kasap tamam. kedisi misin bakayım? Yemişsin, tontik olmuşsun. Yalanıyor zaten. Tombili'nin heykelini koymuşlar geri. Ha. Çalanlar vicdan yapıp var ya o Kadıköy'de çalınan Ha, Tombili. replikası. Koymuşlar yerine. Replikasını. Karbonunu koymuş. Vicdan azabı çekip belki geri Aynen. getirmişlerdir. Soğutma var. Ha tabii şeyde soğutma var. Torpidoda soğutma var. Torpido soğutması var. Burada mesela çift katlı bir Çok kolçak da altı. derin. Derin aynen. Çok kullanışlı. Ben bu Korelilerin seviyorum. Ha, Böyle burada sünger derin var. derin, büyük büyük. Burada sünger varmış. Dibinde var sünger. Aynen. Şu yandan çıkması. Doğru. Güzel bir detay. Ya bunlar hep işlev. Yani işlev arabada çok ön planda ama o öznel hani o heves, o Heyecanlandıran. heyecan hep en arka planda. En arka Ya planda. Serato ile ilgili muhabbet şu işte. Hani dedim ya arkadaşın gelip sana demez o Serato Ha. almışsın diye. Ama kullandıktan sonra ya abi bu araba da çok kullanışlı. Hani gözünü Hani- kapasan hakikaten iyi araba. Evet. Ya müzik sistemi öyle normal. Normal insanı tatmin eder. O zaman şey açalım. Nerede 87.7? 87.7 Kent Kent FM. FM. Haydi. Her He? yerden de çekiyor. Evet. Kent FM çok Feride. gelişti arkadaşlar. Efendim Feride, Feride. Keşke adımı bilmez olaydı. Feride. Gözyaşlarımı silmez Ben sayayım mı bu? Evet. Vay be. İçime sinmiyor. Dert üstüne dert bilmiyor. Kimse Yeşilçam. Böyle yeşil yeşil. aşkın ateşi dinmiyor. Feride. Evet. O zaman bu arabanın başlığı Feride olabilir. Aynen öyle. Güzel. Başlığımızı da bulduk. Başlığı da bulduk. Müzik sistemi biraz gıdıklama Stage İstiyor. 1 istiyor. ama her türlü bağlantısı var. Konfor. Otomobilin en bence belirgin ve bu otomobili alacak olan adamın hani sırf konforundan bile alabilir belki bu arabayı ve kullanışlılığından dolayı. Katılıyorum. Yani böyle ben A3'te falan gibi hissettim bir an kendimi. A3'e ilk Bazen bindiğimizde hissettiriyor, bazen o pıt pıt hissettiriyor. o engebelerden geçişi falan. Aynen. Hani millet oha falan der şimdi abartmayın lan. Ama hakikaten Bazı güzel. koşullarda hissettiriyor ve ben bunu Seed'de olduğu gibi hoşuma giden şey şu. Yumuş yumuş konfor değil, kaliteli konfor. Böyle eze böyle. Aşırı gövde salınımı yok. Hani kaliteli bir şekilde şeyleri emiyor. Böyle çok böyle gevşek, yumuşaklıktan kaynaklanan bir konfor değil. Kaliteli süspansiyon kullanımından kaynaklanan bir konfor. Yani Seed'de de bunu beğenmiştim. Bu arabada herhalde Seat'te de ben çok şaşırmıştık. Aynen. Seat'te de vallahi yani hiç beklemiyorduk. Çok güzel. Bunda da hiç beklemiyordum. Çok güzel. Yani araba çıkıyor, iniyor. Hani pıh pıh diye. Hani yalıtımı da olsa, iyi bir yalıtımı da olsa Evet. dersin ki o bayağı bu araba hani şey Evet. pahalı böyle. Evet, aynen. Yalıtım konusunda biraz geride kalıyor. Süspansiyonun başarısı daha önde. Evet. Fiyat seviyesinde. Ama arabanın geri kalanı biraz daha fiyat seviyesinin üstünde olduğu için hani yalıtımı da daha yukarılarda bekliyoruz. Ama konforu iyi. Çok güzel. Çok güzel konforu var arabanın. Yani otokontrolünü hiç yitirmiyor araba. Yani bunu alan adam zaten hallur olur gazlamaz. Ama araba da iyi gidiyor bu arada. Orada da motora geçiyoruz. Aynen motora geçiyoruz. 1.6 dizel 136 beygir 300 tork. Oldukça başarılı bir motor. Bayağı 0-100'ü güzel. 10.7 mi 10.8 mi ne? Hakikaten yürüyor. Bastın mı gidiyor. Çift kavrama da var. Bak 1 sessiz. Evet. 2 hızlı. 3 az yakıyor. Daha ne istersin bize Aynen. motordan? Başka hiçbir şey istemezsin yani. Yani. Az yakıyor dediğimiz ortalama arkadaşlar bu araba 6 yakıyor. Bayağı yol yaptık bu arabayla. 6 ama şöyle İstanbul şehir içi 6. Evet. Yoksa böyle biraz açıklık oldu mu 6'nın altına 5-6 5-7'lere çok rahat düşüyorsun. Evet. Yani tabii, sakin de 5.5 diyebilirsin. başka şehirde yaşayan adam 5 küsürlerle gezer bu arabayla. Evet. Çok sıkışıkta da 6.5. Ben hiç Evet. mesela 7'yi falan görmedim. Hani gazladığım zaman Yok. ancak çıktı da normal şartlarda araba Zor. zaten geldiğinde 6.5 yazıyordu. Aynen öyle. Performansı gayet güzel. Gayet iyi gidiyor. Ve dediğim gibi anca dip gaz yapıyorsun. 4000 çeviriyor. O zaman sesi çıkıyor. Onun dışında şehir içinde falan hiç Gır gır gır, Gır 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 hiç yok. duyulmuyor. şanzıman. Çift kavrama ama biraz ağır başlı. Evet. Ya ben biraz daha böyle alışmışız DSG'ye o hızına. Evet. Sakinde hiçbir sorun yok. Yani Yok. ben bu otomobilin çoğu insan mesela bilmese çift kavrama olduğunu tork konvertörlü der. Daha ziyade hani tork konvertörlü gibi çalışan çift kavrama diyoruz ya. Evet. Ona benziyor daha çok.
7 kademeli. Yanlış vites attığını falan hiç karşılaşmadım ama zorladığın zaman temposu biraz şey kalıyor. Düşük kalıyor, zayıf kalıyor ama kulakçıkları var. Öyle bir avantajı var. Kulakçıkları var. Aynen, baktın böyle gaz hani yemiyor gibi, böyle basmak istiyorsa hemen tık tık küçült, bas, devam. Baksana çok güzel hızlanıyor. Çok güzel hızlanıyor. Aynen. Düşür. 3000'deyiz, düşürmedi. Düşürmedin değil mi? Mesela sport modunu ben çok sevmedim. Sport yerine hiç gerek yok aslında Manuel sporta. atıyorsun. Manuel al, kulakçıkla kullan. Çünkü sportta 4500'e kadar çeviriyor. 4500'e kadar çevirmek iyi değil bunda. Yani ölü şey 4500'ler. 4000 iyi. Onun için kulakçıkla 4000'de değiştir. Daha güzel, dolu dolu yürüyor araba. 3 tane modu var bu arada. Eco, normal. Normal, Bir de sport. Sportu var. Pek bir şey değişmiyor. Sport'a alınca hemen bir üst küçük vitese alıyor. aynen, küçük. Eko'da da bassan da yürümüyor. Ama tabii etkiliyor ekonomiyi. Etkiliyor. Bu arada 2000 devir çevirirken arkadaşlar 7. viteste 117 km. 117 yapıyor. Uzun yol için çok iyi. Ya bayağı uzun yolda hani dörtleri falan yakar bu, bulur. Görebilir. Çok Hele 90'lar boşsa falan araba. 90'lı yüzde giderken o civarda gidebilir. Bir de bu otomobilin aslında yol tutuşa da yavaş yavaş geçiyoruz. Ağırlığı çok büyük bir aslında. Genel Hyundai'lere, Kia'lara ve eski nesil özellikle Korelilere göre büyük bir avantaj. Avantaja 1385 dönüşmüş. kilo bu araba şu anda. Hani bu dolu haliyle işte otomatik şanzımanla, dizel motoruyla genelde 1400'ün üzerinde oluyordu. Evet. i30'lar, mi30'lar. Eskisine göre de 100 kilo civarı daha hafif bu araba. Ondan dolayı da bu tabii performansı da etki ediyor. Tüketime de etki ediyor. Aynen öyle. İşe yarıyor yani. Ve yol tutuş. Tatsız tuzsuz. Hani böyle ben alayım da gazlayayım demezsin yani. Ben bayağı bir zorladım. Zaten kafasına böyle yığılıyor. Aha. 205 55 16 lastikleri var. Hani güvensiz, yol tutmuyor, savruluyor demem. Aha. Ama hani keyif de vermiyor. Normal yol tutuyor işte. Çok Karakter zorladığında bir karakter yok. Çok zorladığında yığılıyor öne. İşte ön tekerlekler ne kadar tutarsa işte Şu direksiyonda. anda ESP kapalı değil mi? Şu an kapalı, evet. Aha. Arkası pek öyle takip etmiyor, senin istediklerini Evet. yapmıyor. Evet. Yani bu otomobilde gerçekten sürüş dinamikleri bakımından öne çıkan hiçbir şey yok. Bir şey var. Ben sadece Fren. frenini beğendim. Bak, ıslak yol ha. Islak yol. Aynen ıslak yol. Bir de Nexen lastikleri var. Beklediğimden daha iyi. Dörtlüsünü yakıyor. dörtüsünü Söndürdü. yakıyor. Kendi söndürdü. İşini yapıyor sadece. Evet. Hani aman aman bir keyif vermiyor. Ama yol tutuyor yani artık yeni nesil otomobiller ESP'de olduğu için güvenli. Direksiyonu aslında fena değil. His yok eyvallah. Fakat direksiyon çalışması Şeyi güzel. çok kopuk, çok ölü gelmedi bana. Gene yani koptuğunu biraz hissediyorsun önden. Kopuk değil yani, ben daha ziyade şehir içindeki çalışmasını sevdim. Direksiyon Evet, ağırlığını rahat. sevdim. O kaymak hissini, hani değil mi? Şehir içi yollarda, dar yollarda, dar sokaklarda arabayı, bir de şekli şemali de biraz tuhaf. 915 biraz aşağıda ya. Evet. Yani yukarıda yerine biraz daha aşağıda. Pıt pıt biraz daha küçük bir arabaymış gibi çok rahat yönlendirebiliyorsun Yalnız bir arabayı. eleştirim var direksiyonda. Abi şu yol bilgisayarına basmak için. Şimdi böyle tutunca baş parmak yetmiyor. Evet. Şimdi böyle tuttuğun zaman ya alttan tutman Aynen, lazım. öyle tutman Şu lazım. uzun yolda alttan tutarsan evet iyi. Farklı bir şeydir ya o. Evet. Farklı bir karakter Böyle. belirtir. Babaanne tutuşu. Ha. Dede tutuşu böyle uzun yolda. Sonuç. Valla 85 kW bence bu araba için gayet iyi. Güzel. Ya bu donanımlara sunroof falan var, Aynen. cruise Aynen. kontrol var. Gayet iyi. Dizel otomatik az yakıyor. İyi fiyat. Arabanın imaj sorunu var. Bu çekicilik sorunu var. Bir de karakter sorunu var. Yani bir karakter artık bulup Kia'nın oturtması ve biraz daha Bir çizgi Fransızlardan, oluşturması lazım. aynen Fransızlardan feyz alması lazım. Evet. Nasıl ki adam belki bundan daha maliyetsiz, daha ucuz bir iç mekanı nasıl işte süslerle, aynalarla, efendime söyleyeyim renklerle bezeye işte ne güzel araba yapmışlar dedirtiyor. Kia'nın da buraya yapması lazım. Ama bu kaliteyi tabii aşağı çekmeden. Tabii. Dış tasarımını artık biraz daha özgün, ön plana çıkartacak, ortaya Şeyi koyacak bir hale sevmiştim. getirmesi CD lazım. seviyorum ben mesela. CD'nin tasarımı çok kötü Pro değil. Seat. Pro Seat güzel mesela. O jantla mantla. Aynen. GTC, MTC Aynen. çok hoşuma gidiyor. Tabii Pro Seat GT çok güzel. Çok Aynen. güzel bir araba. Ama onun dışında ben Kia mesela Sportage bence geriye doğru biraz gittiler. Eski Sportage daha uzaktan bakınca Sportage diyordu. Şimdikini ben Şimdi biraz daha böyle kestiremiyorsun aynen. yani. Dolayısıyla Kayboluyor o trafiğin içinde. Aynen öyle, aynen öyle. O kaybolmaması lazım işte bu arabanın, çünkü arabanın başarımları kaybolmayı hak etmiyor. Biz sitede anket yaptık, son sıradaydı. En çok işte beğenilen C segment sedan anketi son sıradaydı. Halbuki bu fiyata, bundan kötü arabalar var. Bu fiyat performansa bence Kesinlikle daha yüksek sıralarda olması lazım. Böyle arkadaşlar,
bu testi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz hemen Beğeniyoruz. şimdi? Hemen şimdi. Hemen. Beğenin. Vallahi beğenin ya. İkinci el testlerinizi bekliyoruz. Sıfır testlerinizi Sıfır da bekliyoruz. olacak. Markalara da buradan sesleniyoruz. Onlar da bir nevi müşteri sayılır. Yani takipçi sayılır daha doğrusu. Aynen. O zaman sonraki testlerde Görüşmek üzere. görüşmek üzere. Donanım adı. Concept Plus. Site adı. Yani inşaat. Evet evet. İşte Beylikdüzü'nde Çekmeköy konsept- Concept Plus. Bu Ant haliyle İnşaat. Senin de Ant İnşaat iyice büyüdü ha. büyüyor, evet. Görüyorum inşaatları. İşte oradan alıp buraya veriyoruz. Aynen aynen. Bir yerden gelmesi lazım. Değil mi?